Şimdi sahneye eğitim bilimci Doktor Özgür Bolat'ı davet ediyoruz. Doktor Bolat. Doktorum. Doktor Özgür Bolat. Let's live it up. I got my money. Let's spin it up. Go out and smash it. Like oh my god. Yalnız, Jump out that sofa. pardon, bir şey söyleyeceğim. Ya alkışlarınızla demediğiniz için alkış az gibi geldi bana. Demedim mi? Demediniz. Bir dakika. Evet. Evet. Alkışlarınızla. Dur. Doktor Özgür Bolat'ı Evet, şimdi alkışlarınızla oldu. Evet, sahneye davet ediyoruz. evet. Şimdi oldu, şimdi oldu. Ekstra alkışlarla. Kimi annesi babası aşağıladı? Bir parmak görebilir miyim? Oo. Ama çok da değil herhalde. Anneniz babanız şunu dedi mi size? Ya şu ışıkları biraz kapatabilir miyiz? Anneniz babanız buna üzülünür mü dedi mi? Güzel, aşağılama. Buna ağlanır dedi mi? Aşağılama, güzel. Kimin annesi babası küstü? O grup bayağı sıkıntılı. Kimin annesi babası sizin için yaptığı fedakarlıkları anlattı size? O bayağı sıkıntılı, evet. Kimin annesi babası zeki kızım ya da akıllı oğlum dedi? Evet, bunların hepsi aşağılama. Tamam mı? Şimdi bunlara geleceğim. Tamam, güzel. Teşekkürler. Her çocuk annesi babasından bütün doğuyor. Tamam mı? Bu ne demek bütün doğmak? Ben olduğum için değerliyim inancıyla. Anne baba çocuğu seviyor. Sıkıntı yok. Beklentisi yok. Daha sonra anne baba ne yapıyor ki çocuğun bütünlüğü bozuluyor? Ne yapıyordur? Anne baba ne yaparsa sen olduğun için değerlisin mesajı vermez. Söylemek isteyen var mı? Evet. Fazla beklenti. Evet. Yargılama. Karşılaştırma. Seni başkası gibi olursan severim. Çocuk 80 alıyor. Anne baba diyor ki 100 alan var mı? 100 alıyor. Başka kaç kişi 100 aldı? Kurtuluşu yok. Şimdi benim Türkiye'de gördüğüm şu var. Birinci sırada küsme. Küsmek ne demek? Sen benim istediğimi yapmazsan ya da istediğim gibi olmazsan benim sevgimi alamazsın. Ve anne babalar sürekli çocuklarına küsüyor. İkinci sırada gördüm karşılaştırma. Sen başkası gibi olursan severim. Öyle bir şey olursa siz de şey diyebilirsiniz mesela. Anne başkalarının anneleri böyle, başkalarının babaları böyle diyebilirsiniz. Oradan yırtabilirsiniz. Üçüncü sırada duygu sömürüsü. Hiç şey dediler mi size? Yemeğini yemiyorsun, çok üzülüyorum dediler mi? Öğretmen diyor ki, dersi dinlemiyorsunuz, çok üzülüyorum. Yemeği yemiyorsunuz, çok üzülüyorum. Çocuk da diyor ki, olayın benimle ilgisi yok. Değersizlik başlıyor. Sonra daha tehlikeli bir şey oluyor. Annemin duygusundan ben sorumluysam, benim duygumdan kim sorumlu? Ve Türkiye'de insanların %80'i duygularının sorumluluğunu almaz. İşte bundan dolayı almaz. Sonra birisi beni mutlu etsin. Mutlu edecek birisini arıyorum. Sen beni öfkelendirdin. İnsanlar Türkiye'de duyguların sorumluluğunu bundan dolayı almıyor. Başka, fedakarlıkları anlatıyoruz. O kadar para veriyoruz, şunu yapıyoruz. Sen dersini yapmıyorsun. Ne demek? Sana emek veriyorum. Senin görevin o emeğin karşılığını bana vermek. Koşula bakın. Başka, ödül. Ödülün zararıyla ilgili bir kitabım var. Ödül ne demek? Ben senin ihtiyacını karşılarım. Sıkıntı yok. Ama karşılığında bir şey alırım. Alışveriş. Ceza aynı şey. Övgü. Ne zaman övüyor annemiz babamız bizi? Ne zaman övüldünüz siz? Evet, başardığınız zaman. Başarılı olursan seni severim. Başka? Eleştiri. Eleştiride ne var? Ben seni değiştirmek istiyorum. Başka? Tabii. Kendisini birazdan geleceğim. Anne baba neden bunu yapıyor geleceğim. Merak etmeyin, buradan huzura bağlayacağız bunu. Tamam mı? Depresyona girdiniz mi? Girdiniz mi? Tamam, güzel. Ben de girmiştim zamanında, iyi oluyor. Peki. Yok çok girmedim. Başka? Utandırma. Bu sana yakıştı mı? Duydunuz mu? Bakın,
Ölüme en yakın duygu utançtır. Utanınca ne deriz? Yerin dibine girdim. Türkiye'de bir PISA sınavını biliyorsunuz. PISA sınavından sonra böyle 200 tane soru var. Bizim çocuklara şu soruyu soruyorlar. Sınava hazır olsan bile kaygılanır mısın? Bu neyi ölçüyor biliyor musunuz? Yani yeterli hissetsen bile kaygılanır mısın? Bizim çocukların %57'si evet diyor. Bu ne demek? Bizim çocukların en az %57'si utanç içinde yaşıyor. Utanç duygusu ölüme en yakın duygudur. Ve maalesef bizim öğrencilerimiz utanç içinde yaşıyor. Suçlama senin yüzünden. Kayıt yapmayabilir miyiz? Tamam, teşekkürler. Suçlama. Bir de Türkiye'de ne var biliyor musunuz? Suçluluk hissi bir şey yaptıktan sonra size düzeltme hakkı verir. Ama Türkiye'de maalesef şöyle bir şey gözlemliyorum. Var olduğu için yani evrende var olduğu için suçlu hisseden çocuklar var ve bunun çözümü de yok. Suçluluk böyle ruhu ikiye yaran bir bıçak gibidir. Suçlama. Etiketleme. Zeki kızım, akıllı oğlum. Bunun sakıncası ne? Öyle olmadığını fark edebilir. Ve başarısız olduğunda annem babam beni zeki diye etiketledi. Başarısız olunca nasıl algılanacağım? Aptal algılanacağım. O riski alır mı insan? Almaz. Ve Türkiye'de zeki diye etiketlenen çocukların çoğu çalışmaz. Zeki ama çalışmaz, işte bundan dolayı duyarsınız. Başka güzel kızım. Benim bir projem var, sosyal sorumluluk projesi. 430 bin tane DOV'la beraber yapıyoruz hala. 430 bin tane öğrenciye ulaştık, devlet okulunda okuyan. Rehber öğretmenlerimiz anlatıyor. Kız çocuğunda sivilce çıkıyor, okula gelmek istemiyor. Neden? İmaj kaygısı. Bir tane Giresun'da erkek çocuğu kaşını kesmiş doktor, ne onu ya, berber. Saçını kesmiş, okula gitmek istemiyor. Bu imaj kaygısı nasıl oluşuyor? Birinci sırada anne baba güzel kızım, yakışıklı oğlum. Tabii her güzel kızım, yakışıklı oğlum imaj kaygısına sebebiyet vermez ama risk var. Sonra diziler, kesinlikle uzak durmanız gerek. Çoğu diziden. Reklamlar, medya, magazin hepsi imaj kaygısı yaratıyor. Sonra diyor ki ben güzel olursam değerli olacağım. Ben yakışıklı olursam değerli olacağım. Ben zekamı ispatlarsam değerli olacağım. Çok yanlış. Başka bütünlüğü bozan dalga geçme. Bir insan niye dalga geçer? Onu konuşacağız. Sözünü tutmama, yalan söyleme. Var mı başka aklınıza gelen? O zaten görmezden gelen, yok sayma. Ağlayarak yanıma gelme demeler. Duygunu bana ifade etme. Evet, aynen. Kendi değersizliğini çocuğu, anne baba değersiz hissediyorsa, çocuğu da kendisinin uzantısı olarak görüyorsa, sen yaparsan beni başarılı hissettireceksin. Gurur duygusu utancı yenme duygusudur. Ne zaman gurur duyarız kendimizde? Utancımızı yendiğimiz zaman duyuyoruz. Gurur duyduğunuz anları keşfedin, altında bir tane utanç büyük ihtimal bulacaksınız. Şimdi şöyle bir şey var. Her anne baba çocuğunu sever mi? Sever. Her anne baba çocuğunu seviyorsa, özgüvensiz insanlar nereden geliyor? Değil mi? Olmaması lazım. Nereden geliyor? O zaman her anne baba çocuğunu sevmiyor ya da her anne baba çocuğunu seviyor ama sevgi ilişkisi kurmuyor. Ve sevgi ilişkisi kurmadığı zaman da çocukta değersizlik başlıyor. Peki her anne baba çocuğunu seviyorsa neden sevgi ilişkisi kurmuyor? Değil mi? Neden kurmuyor? Bunun iki sebebi var. Birincisi şu, kendi ihtiyacı için kurmuyor. Bir insanda değersizlik inancı varsa, değersiz hissediyorsunuz, siz değersiz hissediyorsunuz. Ben geldim dedim ki, seni çok seviyorum. Siz bana inanır mısınız? Hayır, neden? Herhalde yani gelip seni seviyorum demeyeceğim şimdi de, tanıştığımızı düşün, varsay. İnanmazsınız bana. Çünkü siz değersiz hissediyorsunuz. Sizin gibi değersiz bir insanın sevilemeyeceğini düşünürsünüz. Paradoksu gördünüz mü? Sevgiye en çok ihtiyaç duyan insana sevgi verirseniz alamaz. Size inanmaz. Sonra düşünün, o zaman niye seni seviyorum dedi bu adam ya da bu kız. Bir, benden çıkarı var ya da bana acıdı. Sevgiye en çok ihtiyaç duyan insana sevgi verdiğiniz zaman alamıyor. İyileştirmesi lazım, o zaman alabilir. Sonra daha tehlikeli bir şey olur. Der ki, mesela bir kıza gittim, seni seviyorum dedim. Kız değersiz hissediyorsa, fark etmez, kız erkeğe demiş olsun. Erkek değersiz hissediyorsa, kız değersiz hissediyorsa, kız mı erkek mi? Hangisi? Neyse, anladınız. O der ki, bu kız
benim gibi değersiz birini seviyorsa, yani benim gibi defolu birisini seviyorsa o da defoludur. Defolu kızla benim ne işim var? Ya da der ki, bu defolu erkek benim gibi defolu bir kızı seviyorsa benim onunla ne işim var? Woody Allen'ın bir sözü var. Bir kulübe onu davet ediyorlar. Bizim kulübe üye ol diyorlar. Woody Allen da diyor ki, vallahi diyor, yani vallahi dememiştir de, diyor, beni kulübüne üye yapmak isteyen herhangi bir kulübe ben üye olmak istemem. Yani kulüp bana kaldıysa, diğer üyeler de benim gibi değilse işe yaramaz. O zaman niye yapayım diyor. Ve paradoks burada başlıyor. İnsanlar yaralarını iyileştirmedikçe, kendilerine sevgi verildiğinde sevgiyi alamıyorlar. Sonra çocuk doğuyor, tamam mı? Koşulsuz sevgi. Anne baba da bilinçaltında diyor ki bu sevgiyi her zaman orada tutayım. Nasıl tutayım? Kendime bağımlı yetiştirerek. Bu saydığım hepsi de aslında anne babanın çocuğu kendine bağımlı yetiştirme mekanizmaları. Bu birincisi. İkincisi de neden bütünlüğünü bozuyor? Çocuğunu çok sevdiği için. Erkek ya da kadın fark etmez. Diyelim ki terk edilme korkusu var. Tamam mı? Erkek diyelim, erkek çocuğu oluyor. Diyor ki, benim çocuğum ileride büyüyünce terk edilecek. Terk edilince ne olacak? Çok üzülecek. O zaman ben şimdiden hazırlayayım ki üzülmesin. Ne oluyor? Terk edilme yarasını çocuğuna yüklüyor ve bütünlüğünü bozmuş oluyor. Peki, bütünlüğü bozuldu çocuğun. Nasıl bozduğunu konuştuk. Bütünlüğü de bozuldu. Bütünlüğü bozulan insanlarda ne görüyoruz? Ne görürüz? Yani özgüvensizliktir aslında bu. Evet, sosyal anksiyete. Başka? Kişilik bölünmesi olabilir, patolojik durumlarda olabilir. Başka? Agresyon, agresyon ne demekse, şiddet, evet. Belirsizlikler ve belirsizliklerle müdahale edememe başlar. Hofstede diye bir araştırmacı var, ülkelerin belirsizlik toleransını ölçüyor. Türkiye'nin çok yüksek. Belirsizliği tolere edemiyoruz biz. Başka? Aşağılık kompleksi. Zaten aşağılık kompleksiyle yükseklik kompleksi aynı şeydir. Aşağılık kompleksi ne olur biliyor musunuz? Bende aşağılık kompleksi varsa, ben buradayım, değil mi? Bana göre toplum nerede? Yukarıda mıdır, aşağıda mıdır? Bana göre. Hayır, bende aşağılık kompleksi varsa yukarıdadır. Fark etmez, narsizm varsa da millet yukarıdadır. Ben ne yaparım? Ya kendimi överim, ki kendimi övdüğüm zaman diğer insanları tetiklediğim için, ya ne ukala adam derler. Derim ki o zaman bana da saldırıyorlar bilinçaltında. O zaman çaktırmadan diğer insanları aşağıya çekerim. Nasıl aşağıya çekerim? Eleştirerek, yargılayarak, arkasından konuşarak. Peki ben birazdan anlatacağım. Değerli hissettiğimi düşünün. Siz geldiniz, beni aşağıladınız. Ne yaparım? Hı? Beni aşağıladınız. Ne yaparım? Gerilmem. Siz benim değerimi belirleyemezsiniz. Ben değerliyim zaten. Sizin övgünüzde yükselmem, sizin yerginizde de aşağıya düşmem. Onun için değerli insanlar, birazdan anlatacağım. Değerli insanlar gün içinde modları çok değişmez ve huzurludur. Çünkü bilirler ki diğer insanlar, Kemal Hoca çok güzel söyledi ya, biraz ne dedi? Diğer insanlar ne demişti? Canı cehennem gibi bir şey demişti, değil mi? Ve diğer insanlar benim değerimi belirleyemez. Benim değerim zaten çocukluktan belirlenmiştir. Ben zaten değerli hissediyorumdur. Ama öbür türlü olunca sürekli insanları aşağıya çekmeye çalışırım. Ve bunu direkt yaparsam da tepki alırım. O zaman Türkiye'de olduğu gibi dolaylı ve şaka yoluyla yaparım. Siz de dersiniz ki niye böyle diyorsun? Şaka yaptım ya derim ve yırtarım. Türkiye'de açık iletişim olmadığı için genelde maalesef böyle oluyor. Ne görüyoruz? Bir, utangaçlık. İçe dönüklükle karıştırmayın. İçe dönüklük hem mizaç özelliği hem kişilik özelliği. Utangaçlık kendini saklama çabası. Tam tersi narsizm, kendini olduğundan yüksek gösterme. Başka ne? Mükemmelliyetçilik, başarılı olursam insanlar beni sever. Tam tersine ikisinde altı yetersizlik var. Tembellik aynı mekanizmadır. Başka aşırı şiddet. Şiddet ne demektir? Hırçın, inatçı, küfür. Beni kabul edin demektir. Ya da boyun eğme, uysal bir çocuk olma. Çabuk büyümek istemek. Türkiye'de çok fazla vardır. Çocuklar hemen büyümek ister, güçsüzlükten kurtulmak için. Ya da sürekli bebek olup hayatın sorumluluğundan kaçma. Başka ne görüyoruz? Evet, en tehlikelisi o. Sürekli kendini kanıtlama isteği. Dünyanın en kötü şeyi bana göre bir çocuğun annesinin babasının sevgisini kazanmak için kendisini ispatlama çabasıdır. Ve bu insanlar büyüyorlar, yetişkin oluyorlar. Değersizlik hissi var. Ne diyor? Ben başarılı olursam değerli olurum. Ben zengin olursam değerli olurum. Benim statüm olursa değerli olurum. Benim
işte mevkim olursa değerli olur. Ne yapıyorlar? Ben bunların hepsine dış kaynak diyorum. Bu insanlar içindeki boşlukları, değersizliği dışarıdan kapatmaya çalışıyorlar. Para, mevki, statü ve başarı. Bunlar dış kaynaklı insanlar. Peki başarı gelince mutlu oluyorlar mı? Hayır, çok mutlu olurlar. Çok mutlu olurlar. Yoksa yapmazlardı. Çok saçma olur. Ama mutlu olmak için sürekli başarmak zorundalar. Nasıl bir hayat? İnanılmaz yorucu bir hayat. Ben üniversite sınavında Türkiye 56.sı oldum. Evi aradım, baba dedim, Türkiye 56.sı oldum. Oğlum canın sağ olsun dedi babam bana. Düşünebiliyor musunuz? Ben zannediyordum ki ben başarılı olduğum için insanlar beni seviyor. Ve hayatım kendimi böyle ispatlamakla geçti. Sonra işte 33-34 yaşında kendimin farkına vardım. Dedim ki ya ben başarılı olmadan nasıl mutlu olacağım? Ve iç kaynaklığa doğru bir yolculuğa başladım. İç kaynak ne demek? Mehmet Bey de söyledi çok güzel. Kemal Hoca da söyledi. Değer odaklı olmak. Değer odaklı olmak ne demek? O bütünlüğe tekrar geri dönmek. Ben olduğum için değerliyim inancına geri dönmek. Peki, şimdi kendinizi fark ettiniz diyelim. Dış kaynaklısınız. Bu arada annemizi babamızı suçlamıyoruz çünkü onun annesi babası da ona öyle yaptı. Eğer iç kaynaklı insanlarda koşulsuz kabul vardır. Eğer siz de annenizi babanızı yargılarsanız o koşulsuz kabule zaten erişemezsiniz. İç kaynaklı yolculuğa da çıkmamış olursunuz. İç kaynaklı olmak ne demek? Değer odaklı olmak demek. Peki nasıl değer odaklı olacaksınız? Tamam mı? Bunun birçok yöntemi var. Ama benim bulduğum en etkili yöntem şu ve kullandığım, bir de anne baba okulumda var benim. Orada da anne babalarla yaptığım en etkili yöntem şu. Diğer insanların hayatına nasıl dokunacaksınız? Bunun yanıtını bulmanız lazım. Diğer insanlara faydanız ne olacak? Nasıl bir yarar sağlayacaksınız? Bunu bulmanız lazım. Bunu nasıl bulacaksınız? Kendinize soracaksınız. Bakın ne iş yaparsanız yapın. Mesela doktor olmak istiyorum. Neden? Statüsü iyi. Dış kaynaklı. Ben Türkiye Eğitim Vakfı bursuyla okudum. Şimdi Türkiye Eğitim Vakfı'nın mütevelli heyetindeyim. Orada başvuran öğrencilerin seçme, ne onun adı? Mülakatındayım. Türkiye'de ilk 100'e girmiş öğrenciler, siz daha 1. 2. sınıf değil mi sizin daha? Ha tamam. Şimdi onlar büyümüştür. Onların mülakatlarını yapıyorum. Aynı zamanda bir tane de envanter geliştirdim. Size de yapacağız onu. Gelecek yakında. Çocuğa sordum, Türkiye ikincisi, Boğaziçi Elektrik Elektronik Mühendisi. Ne olmak istiyorsun diye sordum. Bu yanlış bir soru ama o zaman öyle soruyordum. Çocuk dedi ki CEO. CEO'nun açılımı ne dedim? Genel müdür gibi bir şey dedi. Dedim bilmediğin bir şey nasıl olacaksın ki yani CEO'nun işte genel müdür gibi bir şey dedi. Tamam dedim. Sonra kendi şirketimi kuracağım dedi 40 yaşında. Sonra dedim sonra fakirlere yardımcı olacağım dedi. Şimdi ol dedim. Olamam dedi. Neden dedim? Param yok dedi. Fakirlere yardımcı olmanın tek yolu para değildir. Hatta son yolu paradır. Çünkü insanların inanç sistemlerini değiştirmediğiniz sürece para verseniz de ki biliyorsunuz Milli Piyango'yu alanların %90'ı ilk yılda paralarını kaybediyor. Çünkü kendilerinde fakirlik inancı varsa para onları rahatsız eder. Onun için ilk önce inanç sistemlerini değiştirmeniz lazım. Bu çocuk dış kaynaklı. Suçlamıyorum çünkü ben de öyleydim. Üniversite sınavına giren insanların %80'i öyle. Türkiye 87.'si Hacettepe Tıp. Ne olmak istiyorsun dedim. Psikiyatrist dedi. Neden dedim. Kimsesiz Çocuklar Vakfı'na gittim. Babasız kız çocuklarına yardımcı oldum ve karar verdim. Babasız kız çocuklarına yardımcı olmak için psikiyatrist olacağım. Bakın çocuk 18 yaşında diğer insanların hayatına nasıl dokunacağını bulmuş. Birçok kez denedim. Sahneye çıkan insanlar böyle çekiniyor ya hani konuşmaktan. Neden çekiniyor? Odakları kim? Kendisi. Hata yapar mıyım, yanlış yapar mıyım, yargılanır mıyım? Çıkan kişiye diyorum ki, sen anlatacağın şeyi biliyor musun? Biliyorum, güzel. Senin anlatacağın şeyle insanların hayatı değişecek mi? Yani bir dokunuşun olacak mı? Olur herhalde. Hayır, bunu bir kafanda oturtuyor ve çıktığında kendi odağından kurtuluyor. İnsanların hayatına nasıl dokunabilirim diye odaklandığında kaygısı ortadan kalkıyor. Bakın dünyanın en iyi 2 dergisi Science ve Nature. Burada genelde fen bilimleri yayınlanır ama dünyayı değiştiren bazı fikirler olursa da sosyal bilimlerde de yayınlanıyor. Cohen diye bir araştırmacı bir gruba alıyor. En güçlü değerin ne? O değer neden önemli diye kompozisyon yazdırıyor 3 defa yıl boyunca. Yıl sonunda bakıyor, bir gruba da gününüzü anlatın diyor. Değerlerini harekete geçirdiği insanlar hem daha mutlu
Daha da önemlisi, Türkiye'de bana çok diyorlar, tamam diyorlar böyle güzel de günün sonunda başarı gerekiyor diyor. Ve %18 daha başarılılar. İnsanlar değerlerini yaşadıklarında daha başarılı oluyor. Adam Grant'ı duymuşsunuzdur. Adam Grant, Wharton'da hoca. O bir araştırma yapıyor. Hastanedeki doktorlar böyle ve hemşireler ellerini çok yıkamıyor. Bir gruba diyor ki bak ellerini yıkarsan diyor sağlıklı olursun diyor. Kendilerine odaklandırıyor. Bir gruba da diyor ki bak ellerini yıkarsan hastalara mikrop bulaştırmazsın diyor. Yani birinde yaratacağı değeri, birinde de kendi kazancını söylüyor. Yıl sonunda baktığında bu taraf çok daha fazla elini yıkamış oluyor. Yine Adam Grant'ın bir araştırması. Çağrı merkezi kurmuş Wharton, arıyor. Bizim okuldan mezun olmuşsunuz. Bağış yapar mısınız? Burası çok kötü çalışıyor. Sonra arama yapanlarla okuldan burs alanları birleştiriyor. 15 dakika sadece. Sadece şunu konuşuyor. Ya nasıl bir duygu yaratıyor? Siz arama yapıyorsunuz ya, para topluyorsunuz ya, işte bu parayla bu çocuklar okuyor. Yani sizin yaptığınız işin çok fazla anlamı, katkısı, faydası var. 3 hafta sonra bakıyor, bağış oranı artmış mıdır? Bağış oranı %177 artıyor. İnsanlar, diğer insanların hayatına dokunmak için çalıştıklarında hem çok başarılı oluyorlar, hem de çok mutlu oluyorlar. Ben kendime sorduğumda, ben şöyle bir şey belirledim. Ben Türkiye'de, şimdi onu dünyada yaptım, Türkiye'de her anne babanın ve eğitimcinin birey çocuk yetiştirmesine katkıda bulunmak. Ben buraya da geldiğimde böyle arkada çıkarken diyorum ki şimdi kimin hayatına dokunabilirim? Kim bundan sonra kendisini birey olarak görmeye başlayabilir? Kim bundan sonra, ben hep dış kaynaklı, böyle okullarda hep birinci olayım diye çalıştım. Yaratacağım etkiyi hiç düşünmedim. Ondan sonra böyle bir iş yolculuğa başladım. Acaba kimler böyle yapar diye düşünüyorum. Bunu yapmak, iç kaynaklı yetişmiş olsaydık çok kolay olurdu. Türkiye'de %80 bana göre, elimde bir araştırma yok ama dış kaynaklı olduğumuz için herkes böyle bir yolculuğa çıkması gerektiğini düşünüyorum. Yolculuğa çıktığı zaman ne oluyor biliyor musunuz? Ben sadece ben olduğum için değerliyim inancına sahip oluyorsunuz. İşte dünyadaki en büyük güç bu zaten. Öyle değil mi? Her zaman değerlisiniz. İşte yani statüsüne bakmaksızın kendinizi değerli hissedeceksiniz. Dış kaynaklıların hedefi vardır. İç kaynakların vizyonu vardır. Dış kaynaklılar hırslı olur. Neden? Kendini ispatlama çabası. İç kaynaklar azimli olur. Dış kaynaklar gemiyle ilgilenir. İç kaynaklar limanla ilgilenir. Dış kaynaklar ne olmak istiyorum sorusunu sorar. CEO olacağım, şu olacağım. İç kaynaklı ne yapmak istiyorum sorusunu sorar. Öğretmenleri düşünün. Dış kaynaklı öğretmen müfredatı yetiştirir. İç kaynaklı öğretmen çocuğu yetiştirir. Dış kaynaklı CEO koltuğundan güç alır. İç kaynaklı CEO koltuğuna güç verir. Ne kadar farklı bakış açısı değil mi? Ne iş yapıyorsanız yapın, devam edin. Uyuşturucu falan satıyorsanız ondan vazgeçin tabii ki de. Ne iş yapıyorsanız yapın, devam edin. Sadece tek soruyu soracaksınız. Ben nasıl bir anlam yaratıyorum? O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Bu bizim alt kişiliklerimiz var. Gün içinde onun içinde geziyoruz biz. Mesela öfkeli alt kişilik varsa kişi sürekli öfkeleniyor. Değerlerini keşfettiği zaman ne oluyor? Oradan çıkıyor, değerlerin içine giriyor. Değerlerin içine girince ne oluyor? Her zaman huzurlu oluyor. Neden? Çünkü her zaman değerli. Ve dışarıdan değer görme ihtiyacı duymuyor. Bir yere oturduğunda eğer değersiz hissediyorsa hemen kendisini değerli hissettirecek bir şey söyleme gereği duyuyor. Var mı öyle etrafınızda? Ne var mesela? Ne söylüyor? Evet, kendini değerli hissetmek için. Ama iç kaynaklı olursanız zaten değerlisiniz. Kendinizi ispatlama çabasına da girmiyorsunuz. İşte günün sonunda anneler, babalar çocuklarını sevse bile her zaman sevgi ilişkisi kurmuyor. Kendi ihtiyaçlarından dolayı. Bunu da mutlaka anlayışla karşılamanız gerekiyor. Çünkü onun annesi babası da öyle yaptı, farklı bilmiyordu. Onları kabul ederek işe başlıyorsunuz. Ondan sonra da kendi yolculuğunuza çıkıyorsunuz. Mevlana'nın sözü sanırım, zafer değil sefer önemli. Ya da Yunus Emre'nin sözü herhalde. Zafer değil sefer önemli. Herkes bu yolculuğa girecek ve kendi değerlerini keşfedip diğer insanların hayatına dokunmak için çalıştığı zaman hem mutlu oluyor, hem başarılı oluyor ve sürekli huzurlu oluyor. Evet, dinlediğiniz için teşekkürler. Evet.